Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da maalesef göçmenlerin sorunları bitmek bilmiyor. Çünkü Almanya ve benzeri ülkeler göçmenlerle ayakta duran ülkeler. Göçmenler sayesinde ekonomileri gelişiyor, ciddi anlamda yol alıyorlar. Ancak tabii bu göçmen sorunu beraberinde pek çok polisiye olayı da getiriyor. İşte bunlardan bir tanesi şimdi sizinle paylaşacağım. Almanya Federal Polisi şüpheli insan ticareti ve sahte babalık beyanlarına aracılık etmekle ilgili olarak sabahın erken saatlerinde büyük bir operasyon düzenledi. Almanya'da 41 eve baskın yaparak aramalar yaptı. Baskınların odak noktası ise başkent Berlin. 38 eve baskın yaptı polis daha gün doğmadan. Sözcüde yer alan habere göre aramalar 18 Alman erkek ve 23 Vietnamlı kadına yönelik. Kadınların Almanya'ya yasa dışı yollardan girdiği belirtiliyor. Yasal ikamet statüsü talep edebilmeleri için onlara sahte babalık beyanları verildiği iddialar arasında polis bir kadının evrakları düzenlediğinden şüphelendiğini, Kasım ayından bu yana da onları takip ettiğini belirtti. Şimdi bakın arkadaşlar, Almanya'da her ne kadar her yıl en az, bakın söyleyeceğim şey Almanya'nın resmi açıklamasıdır, 400 bin kalifiye göçmene ihtiyaç olmasına rağmen, yani bunların ihtiyacı var Almanya'nın, olmasına rağmen göçmenlik yasası o kadar çok katı ki ülkenin içerisine bir şekilde yine de gelmiş olan insanlar dahi gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı ediliyor. Tabii ki bu sahtecilik olayını kabul etmemiz mümkün değil. Yani hukuka aykırı bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Şimdi Almanya'nın hani klasik bir laf var ya, kağıdı küreği bitmiyor diye. Gerçekten bu Alman bürokrasisi bir, işlerin yavaşlamasına, iki, insanların bir kısmını da yasa dışı yollara sürüklüyor. Şimdi bir örnek vereyim. Emeklilerin yararlanabileceği en az 100 tane sosyal yardım var. Ama emeklilerin çoğu bu sosyal yardımla ilgili olarak o doldurmaları gereken formları dolduramadıkları için bu yardımlardan faydalanamıyorlar. 50 sayfa form var. O, bu vesaire. Ya kardeşim, ihtiyacı var mı? Var. Tamam, ver işte. Ver sosyal yardımını. Gibi. Bu sadece bir örnek. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yeni bir hükümet biliyorsunuz başa geldi. Şimdi yeni bir vatandaşlık kavramı üzerinde duruyor. Bu vatandaşlık kavramının içerisinde çifte vatandaşlık var. Vatandaşlığa geçebilmenin kurallarının daha da hafifletildiği, basitleştirildiği bir çalışma programı öngörülüyor, yasalar öngörülüyor. Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak bu yeni hükümetten hiç kimsenin çok fazla umuda kapılmamasını gerekiyor. Çünkü Almanya'da devam eden, çarkı dönen bir şeyi değiştirmek, yasa çıksa dahi öyle kolay kolay olmuyor. Çünkü bürokrasi ülkesi. Bunu değiştirmek mümkün değil. Bizim izleyicilerimiz arasında çifte vatandaşlık konusunu bekleyen çok sayıda vatandaşımız var, biliyorum. Artık kabul edilecek, bununla ilgili Federal Meclis'ten yasanın geçmesi gerekiyor. Ondan sonra da artık ister Türkiye vatandaşı, ister Alman vatandaşı, isterseniz de her iki ülkenin vatandaşı olabileceksiniz. Bunun yanı sıra Almanya'da yasal olarak 5 yıldır bulunan kişilerin eğer çocukları doğmuşsa onlar da Alman vatandaşlığına başka bir şeye gerek kalmadan geçebilecekler. Güzel bir şey. Biz de takdirle bekliyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Ancak ana vatanımız Türkiye'deki ekonominin yolunda gitmemesi, işlerin iyi olmaması nedeniyle üzülerek gözlemliyoruz ki Türkiye'den çıkmak isteyen, Avrupa'ya gelmek isteyen yüz binler var arkadaşlar. Yine bu dönemde pasaport başvurusu yapanların oranı neredeyse %100'e yakın oranında artmış durumda. Bu ana vatanımız için gerçekten üzücü bir durum. Çünkü insanlar ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olduğu için kendilerine çıkış yolu arıyorlar. Bunların pek çoğunun da gelmek istediği nokta Almanya ve çevre ülkeler, bir şekilde kendilerini buralara atmak istiyorlar. Tabii bunları anlatmak arkadaşlar benim açımdan da kolay değil. Düşünebiliyor musunuz? Ana vatanımda insanların çıkmak, kaçmak, ekonomik anlamda daha rahat yaşayabilecekleri bir hayatı tercih ettiklerini anlatmaya çalışıyorum. Üzücü bir durum. Ben gerçekten üzülüyorum.
Keşke gurbet diye bir şey olmasa. Keşke bizim ana vatanımızın ekonomik şartları da tıpkı Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç gibi olsa diye içimizden geçirmiyoruz değiliz. Ancak görüyoruz ki işler yolunda değil. Bakın ben siyaset falan yapmıyorum. Beni tanıyanlar bilir. Ben bugüne kadar ne bir siyaset konuştum ne de konuşurum. Ben sadece içinde bulunduğumuz durumu anlatmaya çalışıyorum. Bakın şu anda euro 15 liraya geldiyse ve bir kişi örneğin 3.000 lira alıyorsa, 200 euro maaşla çalışıyorsa ve her geçen gün almış olduğu bu para da dolar, euro karşısında eriyorsa, yani sabah uyandığında bu para 2.950 lira oluyor. Bir sabah uyanıyor 2.900 liraya düşüyor. Kendi kendine eriyor. Paranın satın alma gücü düşüyor. Böyle bir durum varken biz ana vatanımızdaki insanların bu ekonomik sıkıntı, darboğazda mutlu olduğunu, refah düzeyinin yükseldiğini ya da büyüdüklerini, ekonomik anlamda büyüdüklerini söylememiz doğru bir yaklaşım olmayacaktır. İnsanlarımız ana vatanımızdan çıkarak Avrupa'ya gelmek istiyorsa insanlarımızın bu gerçeğini de kabul etmemiz gerekiyor. Yani işler yolunda değil arkadaşlar. İşsizlik almış başını gidiyor. Bakın bankaya borcu olmayan neredeyse yok. Kredi kartı, hani biz Avrupa'da diyoruz ya kardeşim Türkiye'de herkes cebinde 3-5 tane kredi kartı var, kredi borcu var, altında sıfır araba var falan filan böyle. Bunları söylüyoruz değil mi? Bakın insanların tabii bir kısmı lüks yaşıyor. O ayrı. Ona bir şey söylemiyorum. Yani ayağını yorganına göre uzatmayanlara bir şey söylemiyorum. O ayrı ama vatandaş almış olduğu maaşla geçinemediği için kredi kartını kullanıyor. Maaşı yetmediği için bankaya gidiyor, kredi alıyor. Maalesef arkadaşlar. Yoksa düşünebiliyor musunuz? 55-60 yaşında emekli olan bir kişi, yani aklı başında hayatı senden benden iyi bilen bir kişi gidip keyfi yere bankaya borçlanır mı? Kredi kartını kullanır mı? Bankadan gidip ihtiyaç kredisi çeker mi? Çekmez. Niye? İhtiyacı var. Almış olduğu emekli maaşıyla ay sonunu getiremiyor demektir. Şu an Türkiye'de emekli maaş ortalaması 2.000 lira. Yüksek söyledim, hadi 2.000 lira. Bu 2.000 lirayla nasıl geçinecek? Nasıl ay sonunu getirecek? Çoluk çocuğunun ihtiyacını nasıl karşılayacak? Faturalarını nasıl ödeyecek? Hani Almanya'daki gibi kira yardımı, sosyal yardım da yok ki. Onun için Türkiye'deki bankalar dünyanın en çok para kazanan bankalar arkadaşlar. Üzücü bir durum. Onun için herkesin cebinde 3-5 tane kredi kartı var. Ali'ninkini Veli'ye, Veli'ninkini Ali'ye, külahları değiştirip duruyorlar. Kötü bir durum. Konu Almanya'nın bürokrasisinden açıldı. Hani konuyu çok da dağıtmak istemiyorum ama içimdeki sıkıntılardan bir tanesi bu. İçinde bulunduğumuz günlerde döviz almış başını gidiyor mesela Türkiye'de. Yani bakın bir kısım insanlar da şunu söylüyor Türkiye'dekiler. Ya işte gurbetçiler çok seviniyor, yurt dışında yaşayanlar. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani euro 1 lira arttı diyelim. 14'te 15 oldu. Hadi 12'de 15 oldu neyse. Türkiye'deki fiyatlar yerinde duruyor mu arkadaş? Türkiye'de yani euro ya da dolara endeksli bir şekilde fiyatlar zaten yükseliyor. Yani gurbetçinin almış olduğu maaş da zaten şu anda ucu ucuna geçiniyor ya da geçinemiyor. Yani Avrupa'da da hiç kimse havadan para toplamıyor. Ay sonunu zor getiren pek çok tanıdığımız arkadaşımız, eşimiz, dostumuz var. Eğer sosyal yardımlar olmasa ay sonunu getirmek mümkün değil. Sosyal yardım parası biriktirip de Türkiye'de ev almak falan, bunların hepsi artık hayal oldu. Geçti artık. Vatandaş çoluk çocuğuyla beraber Türkiye'ye bir sefer yılla izine gidebilmek için bile zar zor gidiyor. Bankadan pek çok arkadaşımız, eşimiz, dostumuz kredi çekiyor. Türkiye'ye böyle gidiyor. Hepsi böyle değil ama bir kısmı böyle. Şimdi son model altta Mercedesler, BMW'ler falan, işte Türkiye'ye gidince oradaki vatandaşlarımız şey diyor. O diyor keyfin yerinde. Arkadaşlar otomotiv ülkesi zaten Almanya. Avrupa'da ucuz. Hani sen olsan burada sen de alırsın. Bu bir kalite göstergesi değil. Onun için davulun sesi öyle uzaktan duyulduğu gibi falan da değil arkadaşlar. Kıymetli izleyicilerimiz bakın. Bizler gerek ana vatanımız Türkiye'de gerekse Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını aktarmaya çalışıyoruz. Sizler de gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa lütfen bu videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra sizden bir ricam var. Lütfen videolarımızı beğenerek kanalımıza mutlak surette abone olalım.
Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın dört bir yanından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.